Herkese merhabalar. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Takip edenlerin bildiği gibi benim eşim iş buldu ve biz Belçika'ya bu sebeple geldik. Buraya gelir gelmez benim bir çalışma iznim oldu. Farklı ülkelerde bu farklı şekillerde olabiliyor. Yani siz bir iş yerine başvurduğunuzda, mesela Amerika için söyleyeyim, sponsorluk talep ettiğinizde ailenizin hepsi için sponsor olmalı o şirketler. Belçika özelinde bir kişi Belçika'dan iş teklifi alır ve buraya A kartla gelirse, bu kişinin aile birleşimiyle gelen eşi de aynı şekilde daha doğrusu buraya gelip adım attıktan sonra belediyeye gidip ilk ben buraya geldim, bak benim burada da oturum vizem var dediğin zaman bir A15'ti yanılmıyorsam bir kağıt alır. Ve o kağıtla beraber artık Belçika'da daha kimliği bile gelmeden çalışma iznine sahip olmuş olur. Bu yüzden de bence Belçika bu konuda da avantajlı bir ülke. Neden? Eğer çalışma izni yoksa eşlerden birinin, bu kez mecbur kalıyorsunuz tek kişinin çalışmasına ve onun maaşına. Bazen özellikle ilk etaplarda masraflar da çok olunca zorluk yaşanabiliyor. Ancak Belçika'ya adım attınız. Siz yani iş teklifi alan kişi işe başladı. Eşi de onunla beraber geldi. Ondan sonra geldi, hiç fark etmez, dediğim gibi belediyeye gitti. Ben buraya geldim, burada da oturumum var dedi. Belçika kimliği için, A-Kart için başvuruda bulundu. O an itibariyle belediyeden aldığı kağıtla çalışabilir. Neden ikinci kez tekrar ettim? Çünkü o kadar çok soruluyor ki bu konu ve bazen videolarımın linkini atıyorum. Bakın burada cevabı var bu sorunun diye, ama nedense bilmiyorum. Ben onları kaçırıyorum. O bilgileri kaçırdım diyebiliyorlar insanlar. O yüzden 2 kere tekrar ettim. Şimdi diyelim ki sizin eşiniz iş teklifi aldı, geldi. Hani ben bu konumdayım. Ben bu pozisyonda bir insanım. Burada sizin önünüze çıkacak şeyler neler? Eğer sosyal bilimlerden mezunsanız, bir dil biliyorsanız, bu dilde İngilizce, Fransızca, Felemenkçe olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'de kim Felemenkçe öğrensin? Yani bilmiyorum, yani kim biliyordur ki. İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerse, sosyal bilimlerden mezunsanız, özellikle de global firma geçmişiniz varsa ya da kendinize güveniniz varsa, bu dillerden birine hakimseniz, ben olsam global firmalara direkt başvururum. Özellikle de yaşım gençse, hani çocuklarımın adaptasyonuyla çok böyle ilgilenecek bir durumum da yoksa, ne bileyim hani çocuğum yoktur, ne bileyim ben 30 yaşındayımdır, çocuğum 7 yaşındadır, zaten okula gidip geliyordur tam zamanlı. Böyle durumları vardır, vaktim vardır, enerjim vardır, bilgim vardır, donanımım vardır. O zaman dürüst olmak gerekirse hızlıca iş ararım ben. Ama international firmalarda ve benim bildiğim dille. Zaten yine söylüyorum, hep söyleyeceğim. Bu ülkenin ya böyle mühendise ihtiyacı var. Hani alanında özellikle 10 yılını doldurmuş, dil hakimiyeti olan insanları international firmalar alıyor. Sosyal bilimlerde çok ihtiyaç var mı? Yani, ama bunu da ne zaman doldurabilirsiniz siz? Dil biliyorsanız. Şimdi diliniz yok. Herhangi bir dile bir mülakata girip kendinizi ifade edecek kadar hakim değilsiniz. O zaman ne yapabilirsiniz? O zaman ilk elden dil öğrenmeniz gerekir. Bütün enerjinizi dil öğrenmeye ayırmanız gerekir. Yani kişisel, hani burada hangisine öncelik vermeliyim? Yine ben merkezi bir yerde oturmayı hedefleyen biriysem, yine ben İngilizceyi önceliklendiririm. Diğer dilleri sonraya bırakırım. Zaten hani İngilizceyi yani üniversite mezunu birinin ortalama bir, en kötü hani B1 gibi, hadi ne bileyim A2 gibi bir İngilizce biliyordur. Birazcık çalışarak onu B1 yapacaktır eminim. Bir sene sonra da onu rahatlıkla C1, C2 bile yapar yani. Ve o bir sene içerisinde de iş bulur yine international firmada. Bir uzmanlığı varsa, bir diploması varsa, bunlardan bahsediyorum. Ve şu an hep masa başı çalışmaktan bahsediyorum. Mavi yakaya birazdan geleceğim. Yani bu şekilde ancak bir yol açılabilir, kanal açılabilir. Bunun dışında lokal firmaların birçoğunda işinizde ne kadar uzman olursanız olun, size
diğer dilleri yani Felemenkçe ya da Fransızca ya da her ikisi ya da plus Almanca plus İspanyolca vesaire bilmeden sizi çok fazla maalesef almak istemezler. Çünkü bu dillerin hepsini bilen çok fazla rakibiniz vardır. Diyelim ki dediniz ki tamam ya ben hani dili öğreneyim. Hiçbir dile böyle girip bir mülakattan geçebilecek kadar hakim değilim ya da işte kendime güvenim yok ya da bir uzmanlık alanım yok. Tamam bir dili öğreneyim ama bu dili öğrenirken işte neyse bu dil İngilizce, Felemenkçe, Fransızca neyse bu dil. Bunu öğrenirken de vakit başka o kalan vaktim hani 3 saatlik kursa gidiyorum, 2 saatlik gidiyorum ya da online gidiyorum. Kalan vaktimi nasıl değerlendirebilirim? Bir iş yapmak istiyorum. O zaman ancak mavi yakalı iş yapabilirsiniz. Yani başka çok da fazla bir seçenek bulamazsınız. Interim ofisleri var Belçika'da çok meşhur. Her yerde, her yani kasabada da şeyde de şehirde de her böyle bir sokak onlar için ayrılmıştır. Kısa dönemli hiring yapıyorlar. Yani böyle 3 aylık projeler, 6 aylık projeler oralarla gidip konuşabilirsiniz. Oraları durumunuzu anlatabilirsiniz. Oralardan fırsat kovalayabilirsiniz. Neden buraya gelenler daha çok temizlik işini tercih ediyor biliyor musunuz? Çünkü temizlik işi buranın saatlik yapılabilecek yani en iyi işi demeyeyim de hani en iyi işi ya. Yani çünkü burası Amerika değil. Yani bunu hep söylüyorum. Amerika'da 3 saatlik çalışacak bir market işi bulursunuz. 5 saatlik çalışacak bir otel işi bulursunuz. Burada o kadar çok yok. Bir de burada iş yerlerine öğrencileri istihdam etmesi için teşvikler çok olduğu için yani yetişkin birini ya da yaşça büyük birini almak yerine hani daha genç, dili de biliyor, hem öğrenci, vergisel olarak da muafiyeti var iş yerine, onu alıyor. O yüzden de yani 30 yaş üstü özellikle tercih edilmiyor. Ama temizlik işi öyle değil. Sizin schedule'ınıza uyduruyor o saatleri. Size ona göre müşteri veriyor, ona göre saat veriyor. Yani burada temizlik güzellemesi yapmıyorum. Burada hani ben burada eğitimimi alırken hani kendimi geliştirmeye çabalarken nasıl kazanç sağlarım diyenlere sadece bunu söylüyorum. Ve dilim yok diyenlere aynı şekilde yani temizlik güzellemesi falan yaptığım yok. Bunun dışında bazı uygulamalar var. Mesela işte babysitter olabilirsiniz. Burada saatlik çok fazla böyle ihtiyacı olan insanlar oluyor. İşte özellikle küçük yerlerde atıyorum iş yemeği var, bir yere gidecek aile size çocuğunu teslim etmek istiyor ve çok hızlı güveniyorlar. Yani uygulamaya indirir, fotoğraflarınızı yüklerseniz yine aynı şekilde evcil hayvanlara bakmak için uygulamalar var. Bunlar için uygulamaları indirmenin dışında bulunduğunuz yerin marketine falan bir post-it'le de yazabilirsiniz. Hani ben geldim kendime ek gelir yaratmak istiyorum. Çocuğunuza bakabilirim, ne diyeyim işte evcil hayvanınıza bakabilirim. Bu bakımda şöyle olabiliyor. Gidip o evcil hayvanlarla 1 saat geçirebiliyorsunuz. Ya da gidip beslemesini yapıp geri dönüyorsunuz. Bunun için ücret ödüyorlar. Ya da mesela saatlik ütü bile yapabiliyorsunuz. Yani gidiyorsunuz birinin evine saatlik işte 2 saat haftada ütü yapıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Buna dair ilan da asabilirsiniz. Facebook'tan yaşadığınız gruplara da yazabilirsiniz. Bunun dışında yine geçen gün Instagram'da paylaştım. Yeni keşfettik biz de bunu. New Jobs diye bir application var. Yine Gent merkezli galiba. Yani Belçika'da head office'i sanıyorum. Bir de Hollanda'da var ama hangisi head office bilmiyorum. Önemli de değil zaten. Yine oradan ek gelir yaratmak istiyorsanız saatlik işler var. Bu işte kasa taşıma da olabiliyor. Bir markette kasiyerlik de olabiliyor. Bir fırında saatlik çalışma da olabiliyor gibi. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Onun dışında mesela ne bileyim gitar çalıyorsunuzdur ya da piyano çalıyorsunuzdur ya da resim yapıyorsunuzdur. Bununla ilgili özel dersler verebilirsiniz. Bununla ilgili yine uygulamalar, aplikasyonlar var. Bunu da ben yine Instagram hesabımda hepsini paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Yani bu videoyu çekmemin amacı şu. Hiçbir şey sizin değerinizi küçültmez. Burada doktorlar, mesela bir doktor 36 saat mi neyse artık yasal çalışması 38 mi çalışıyor ya diyelim. Bu insan ek gelir yaratmak için flexi job yapıyor. Bu ülkenin devleti
Diyor ki hükümeti, sen diyor bir yılda 18.000 euro brüte kadar ek iş yaparsan, ama ön koşul tam zamanlı bir işte çalışman. Ek iş yaparsan senin o işinden, o 18.000 euro net gelirinden ben senden vergi almayacağım diyor. Sen yeter ki çalış diyor, yani kendine bak diyor. Benden para pul isteme diyor, ne yaparsan yap diyor ki bu kadar vergi rekortmeni bir ülkenin bu teşviği yapmasının bir amacı var, çünkü buna talep var. Gelelim işin psikolojik boyutuna. Yani burada mesela ben geçtiğimiz aylarda osteopata gittim. Ben önce bir kineziste gittim, sonra ondan çok verim alamadım, bir osteopata gittim. Osteopatın böyle bayağı, yani 2 dönüm içerisinde müstakil bir evi vardı. Ayrıca işte evinin tam karşısına kendisine bir alan açmış işte bu hizmeti verebilmek için. Sonuçta burada osteopatlar 5 sene okuyor. 5 senenin sonunda 5 sene de staj yapıyor. Yani 10 senelik bir eğitim geçmişi var liseden sonra. Ve saati 75 Euro'dan başlıyor bu hizmetin. Hani önemli de bir diploması var. Bunları niye vurguluyorum? Çünkü bizim için böyle etiketler çok kıymetli, biliyorum. Bu hanımefendi sohbet ederken ben dedim ki ben HelloFresh'te çalışıyorum, orada temizlik yapıyorum 15 saat. Dedi ki benim eşim de FlexiJob bakıyor. Acaba orası dedi böyle birine ihtiyaç duyar mı dedi. Ben de ona söyledim işte oranın HR, orası da bir interim ajans tarafından insan kaynağı sağlanıyor oraya. Onun bilgilerini verdim ve hemen eşi onu arayacaktı. Ne oldu bilmiyorum. Yani bunlar utanılacak biri değil. Adamın evi de var, arabası da var, parası da var, karısı da çalışıyor, kendisi de bilmiyorum ne iş yapıyor. Yani FlexiJob yapmak utanç verici bir şey falan değil. O yüzden hani insanlar böyle yurt dışına gittiği zaman özellikle ilk seneler kendi çevirebilmek için hani ne bileyim işte yatırım, malum yaş çok hızlı gidiyor. Bir kredi çekebilmek için gelirini arttırmaya çalışıyor. Bankadaki kredibilitesini arttırmaya çalışıyor ve bunun için de FlexiJob'lar yapıyor. Bunu bazıları işte ben gittim marketi sildim bu sayede 2 tane iPhone aldım diliyle anlattığı için itik geliyor olabiliriz derken, ama bunları yapmak ayıp değil, günah değil, saçma değil yani. Hani bizim eğitimli iş gücümüz gitti, oranın amelesi oldu, işte yazık bu insanlara diye bir durum yok. Bunlar kısa dönemli, insanlara fayda sağlayacak, insanlara sosyal alan açacak işler olduğu gibi buradaki lokal halk da bunu yapıyor. Bizim iş yerindeki çocuklar, mesela bir tane çocuk var back office'te çalışıyor. O Filaman burada doğmuş büyümüş, işte 20'sinin sonlarında çocuk. Bizim orada dispatcher galiba onun adı, hani şoförlerle ilgileniyor, iç müşteriyle ilgileniyor, öyle bir işi var ve normalde çocuk hemşir. Sağlık meslek yüksekokulu mu okumuş, Hochschule diye geçiyor burada, 3 sene işte okumuş, öyle aktarmıştı bana. Sonrasında hemşirlik yapmış erkek. İşte sonrasında pandemi döneminde çok fazla insan tanımladılar bana. Hepsine evde hizmet vermeye gidiyordum ve bir hastaya 5 dakikadan fazla ayıramayacak duruma geldim yoğunluktan dolayı. İşime saygım kalmadı, kendime saygım kalmadı, hastama saygım kalmadı ve bu işe başladım dedi. Şimdi de ek iş olarak, FlexiJob olarak da şoförlük yapıyor aynı zamanda. Bu havalimanına insanları götürüp getiren bir firma varmış. Bilmiyorum, detayını da sormadım. Orada çalışıyor. Ya burada gençlerin çoğu 2 iş yapıyor. Ya bunların hiçbiri utanılacak bir şey değil. Bunların hiçbiri sizin değerinizi düşürmez. O yüzden yine siz bilirsiniz tabii ki, hani eşinizin maaşı iyidir, ihtiyaç duymuyorsunuzdur, gerek duymuyorsunuzdur. Anlıyorum, hiç kimse gidip sürekli çalışmak, daha çok para kazanmak falan durumunda değil, ama hani bir ülkeye adım attıktan sonra adaptasyon sürecini en hızlı sağlayan şeylerden biri bence sosyalleşmek. Ve iş yeri size bu alanda çok güzel alan açıyor. Ya temizlik yaparken ne sosyalleşmesi, gerçekten böyle düşünmeyin. Öyle güzel bir alan açıyor ki, onu da başka bir videoda anlatırım. Network'ünüz oluyor, muhabbetiniz oluyor, insan tanıyorsunuz ve çok teşvik ediliyorsunuz. Yani ne bileyim ya, gerçekten psikolojik yanı negatif değil, emin olabilirsiniz. Evde oturmaktan hepsi daha iyidir. Ben öyle düşünüyorum. Bu zamanla oturuyor. Yani zamanla
Dile hakimiyetiniz artıyor. Etrafa hakimiyetiniz artıyor. Daha kolay iş nasıl bulurumu öğreniyorsunuz ve sonra alanınızda da çalışabiliyorsunuz gibi. Yani her şey bir yerden sonra oturunca kafanızda daha güzel oluyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hani ben temizlik yapmam daha neler ya da işte ben gidip markette koli taşımam daha neler diye düşünenler genelde kafelerde çalışıyorlar. Bence hiçbir farkı yok ama belki o daha kulağa hani kafede çalışıyorum gibi geliyor. Hani daha iyi mi hissettiriyor bilmiyorum. Ya da el emeğiyle bir şey yapıyorsa onları yapıp satıyorlar. Ama mesela onların da vergisel olayları var. Örneğin benim için söyleyeyim, bizim için söyleyeyim. Benim üzerimden burada Baby Group diye bir şey var. Böyle ek iş. Hani kendiniz yine ek kazanç sağlarken belli bir tutara kadar muafsınız vergiden. Ama bunun için yine ön koşul aileden birinin tam zamanlı çalışması. Şimdi diyelim ki benim için böyle bir şey yapacağız. Benim adıma yapamıyoruz. Ümit üzerinden yapmamız gerekiyor. İşte bunu yaparken vergisel beyanları çok zor. 3 ayda bir KDV ödemek durumundasınız. Bir muhasebeci tutmak zorundasınız ve baktığım zaman ben bunun artısına eksisine bir yere gidip saatlik çalışmak daha mantıklı geliyor. Bir de vatandaşlık alana kadar ya da sınırsız oturum alana kadar her zaman için bordronun olması kredibiliten içinde daha iyi oluyor. Emeklilik içinde daha iyi oluyor. Daha güzel bir yatırım oluyor ama sınırsız oturum aldıktan sonra, vatandaşlık aldıktan sonra dile de hakimiyetin otomatik olarak o 5-6 sene içerisinde artacağı için daha da rahat kendi işini yapabilirsin gibi geliyor bana. Ben de şu an için kısa dönemli hedefim işte bu uplading'i bitirmek, işte eğitimlerime devam etmek, bu iş yerinde gittiği kadar gitmek, kızımla, evimle daha iyi ilgilenmek, kendimle de aynı şekilde. Ta sonrasında sınırsız oturumdan sonra, vatandaşlık aldıktan sonra evet belki ticaret yapmak var. Böyle benim söyleyeceklerim bu kadar. Var mı sizin başka fikirleriniz benim aklıma gelmeyen? Varsa yazın lütfen. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.